Arkadaşlarım, alifatör aleti 6 saniyede 1000 tane darbe vurarak DC akımla akümüzdeki oluşan sülfatı yok edip akümüzün içerisindeki elektrolizi ya da başka bir deyimle jeli canlandırmaya ve akünün alışveriş yapmasını sağlayan bir alettir. Bu alete benzer yüzlerce türleri var dünya üzerinde. Çin sayfalarında elektronik ile yapılmış birçok türü vardır. Yalnız ben 4 yıldır söylediğim gibi elektronik aletlerle, düşük voltajlarla veya kondansatörle yapılmış hiçbir desülfatör aleti görevini %20'den yukarıya çıkaramamıştır. Ve bundan sonra da çıkaracağını düşünmüyorum. Bu yüzdendir ki insanlarımız sürekli mağduriyet yaşamakta. Akücüden aküyü aldığımız zaman zaten içerisinde olan sülfat biz kullanmaya başladıktan sonra daha da yükselmekte. Bu da insanlarımızı müzdarip bırakmakta. Ve sürekli akü satılması için fabrikalarımız bütün dünyada olduğu gibi sadece Türkiye'de değil 2 yıl garanti verirler. 2 yıl içerisinde akünün zaten kendi kendini götürüp 2 yıl geçmeden veya biraz geçtikten sonra akünün kendini bırakacağını bildikleri için ve bir akü fabrikasında çalışan işçilerin sürekli çalışabilmesi için, yani bu devir daimin, döngünün olabilmesi için aküler bilerek, isteyerek sülfat yoluyla devre dışı kalmasını sağlıyorlar. Öyle söyleyeyim. Bizim aletimiz ne yapar? Bizim aletimiz bu sülfatları çözerek işte elektrolize, jele canlılık vererek, gözenekleri açarak, bezlerdeki özellikle sülfatlar aşırı derecede kuruduğu zaman bir cam filmi gibi olur. Biz bunları kırmak için ben özellikle bu aleti Türkiye'ye getirdim. Türkiye'deki insanlarımıza hem kendime hem de milletime faydası olsun diye bana yardımı, inanın ki alan kişiye daha çok yardımı oluyor. Ben %10 kazanıyorsam alan kişi %100 karlı çıkıyor. Nedeni akülerin yeniden insanlara hizmetinden dolayı. Akümüzü aldık, biz aracımıza takıp kullanmaya başlıyoruz. Çok güzel, tek marşla aracımız çalışıyor. Kullanıyoruz. Birkaç ay, 3 ay, 5 ay, 8 ay veya 1 yıl bilemiyoruz. Kullanıcıya bağlı. Kısa mesafe yaptığımız için akümüz harcadığı enerjiyi geri alamıyor. Yani bir marş bastığımız zaman harcadığı cycle'ı, yani aracın çektiği amperajı sağlaması için belirli bir süre o aracın çalışıp o aküyü tekrar doyurması gerekiyor. Biz bu arada ne yapıyoruz? Kaloriferimizi, klimamızı açıyoruz. Aracın lambalarını yakıyoruz. Teyip çalıyor, radyo çalıyor. İçeride elektronik işte koltuklar vesaire git gel veya sileceklerimiz çalışıyor. Bu bizim alternatörümüz. Aküyü çalışırken, aküyü şarj ederken bir yandan da bunları beslemek zorunda kalıyor. Ne oluyor? İşte 10 kilometre gittim, iş yerime geldim, park ettim. Akşama kadar bekledi. Tekrar bindim, 10 kilometre geri döndüm, evime geldim. Ne oldu? 72 amperlik bir akü dolayısıyla 55 ampere düştü. Bunun doyması gerekiyor bu akünün. Biz ne yapıyoruz? Bakmıyoruz akümüze. Biz akümüze iyi bakmadığımız için sülfat olağan hızıyla büyümeye devam ediyor. Arkadaşlarım, sülfat gözle görülebilen bir madde değil. Aslında gözle görülür bir madde ama cam filmi gibidir. Yani şeffaftır. Biz genelde göremeyiz bunu. Bu zamanla nasıl anlatayım? Hemen bir tane kağıt alayım. Arkadaşlarım, bunu biz akümüzün plakası olarak farz edelim. Bu plakanın yüzeyi, içi ve dışı sülfattan dolayı ince bir cam filmi oldu. İşte zaman geçti. Birkaç ay sonra bir cam filmi daha kaplandı üzerine.
Akümüzün değeri 72 idi ya, 60'lara düştü. Tabii biz farkında değiliz. Marşa basıyoruz, araç çalışıyor. İşte bir yıl sonra diyelim, atıyorum ben tarihi, 1-1,5 yıl sonra katman katman büyüyerek, genişleyerek bir cam filmi haline geliyor. Bizim bu her 6 bloğumuzun içerisinde 7 tane bizim bezimiz var. Bu bezler kaplanıyor. Kaplandığı zaman hani tümden kaplanmıyor. Bazı yerleri yarım yarım kaplanıyor. Yine de bir ışık var bizim akümüzde. Ama zamanla bu donma yapıyor. Özellikle kış aylarında soğuk memleketlerde genelde donma yapar. Donma yaptığı zaman aldığı enerjiyi geriye veremez hale gelir. İşte bunun adı sülfat. Biz bu sülfatı nasıl çözebiliriz? İşte kimileri uydurdular. Türkiye'den başka uyduran bir yerde yok, buna emin olun. Şoklama. Abicim, şoklama diye bir yöntem yoktur. Bunu bizim sevgili tamirci arkadaşlarımız 10 amperle şarj etmesi gereken bir aküye 20-30 amper güç vererek akünün bloklarının ısınmasını sağlıyorlar. Isındığı zaman o cam filmi hafif bir erime yapıyor ya, işte o an size 2-3 gün, bir ay belki de bir güç sağlayacak ama daha donduğu zaman daha kötü duruma gelecek bu akü. Genelde oto elektrikçilerimizin, hepsi değil, %90'ı diyebilirim. Yani az da değil. %90'ı bu halde. Erken şarj edip erken para kazanma yolunda, çok büyük de para değil, 100, 300, 500 yani en fazla şarj parası alabilmek için, insanları da işine kavuşturabilmek için bir yandan da, hani derler ki aman usta bu yap da sabah işe gideceğim, acilen yüksek amperajla şarja vermelerinden dolayı bu hale geliyor. Daha sonra tekrar bu sevgili şoför arkadaşımız 2-3 gün 5 gün sonra tekrar dönüyor otoelektrikçiye. Ya kardeşim, sen bana böyle yaptın ama bu araç yine teklemeye başladı, marş basmıyor. Ustaya arkadaşımız, abi bu akü ölü, bitik, gidik. Biz bunu yenisiyle değişmemiz gerekiyor. Halbuki öyle değil arkadaşlar. Bizler önce aracımızın Hüseyin Usta gripmiş. Geçmiş olsun abim. Teşekkür ederim. Ben katıldığın için, buraya zahmet verip gelsen de, yani yazıyla da olsa teşekkür ederim. Sağ olasın. Geçmiş olsun. Oğuzkan Başer iyi akşamlar demiş. Hoş geldin kardeşim. Nerede kalmıştık? Biz akümüze iyi bakmıyoruz. Akümüzün doyumlu şarja ihtiyacı var ya, biz önce alternatör kayışını kontrol etmemiz gerekiyor. Alternatör kayışımız biraz gevşediyse motorun dönme hızı alternatörü tam verimli halde döndüremediği için akümüze gerekli enerjiyi sağlayamayacaktır. Sonra akümüzün alternatörümüzün kömürü. Alternatörün kömürünü kontrol eden var mı? 100 kişiden 2 kişidir en fazla. Arkadaşlarım, akümüzün arkasında bulunan o kömürü bir zahmet en azından 2 yılda bir sökün. İkinci el araç aldıysanız ölçtürün. Tam doyum vermiyorsa, yani tam enerji veremiyorsa, kömürü komple çıkartıp orijinali ile değiştirin. Bu sizin akünüzün harcadığı enerjinin en azından %50'sini, kısa mesafede olsa %50'den fazlasını geri verecektir. Bu da ikinci bir çözüm. O da olmadı. Sülfattan dolayı akümüz artık marş basmıyor. Güneş enerji panelimiz var. Bu panellerde işte 100 amper ve üzeri akülerde işte ikili, dörtlü, altılı, sekizli, onlu gruplar halinde panellerden faydalanıyoruz. Aldığımız panelin wattı çok önemli. Bizim koyduğumuz watt bizim akülerimizi doyurabilecek kapasitede mi? Önce onu ölçmek gerekiyor. Kaç amper basabiliyor en fazla? Tabii bu aşırı güneşle. Bir de güneşsiz günleri düşünelim. Ona göre hareket edelim. 165 wattlık bir panelimiz var. 100 amper aküyü doyurur mu? Evet, doyurur. 2 tane akü takarsak, hani 24 voltluk bizim
şeylerimiz var ya, panel sistemimiz 24 voltluk 2 tane 100 amperi doyuruyor mu? Doyuramıyor. O zaman 165 watt değil de 300 wattlık bir tane ya da iki tane 150'lik ya da 165'lik panel kullanmalıyız. En kötü çok güneşsiz günde bile en azından ışıktan aldığı enerjiyi 10 amper değil de 5 amper olarak tekrar bizim akümüze pompalamış olacak. Özellikle karavancı arkadaşlarımız çok beni arıyorlar. Görüşüyoruz. İşte güneş paneli koydum. Aküm gündüz doluyor ama gece, eskiden aldığımda 8 saatti. Şimdi 2 saate düştü. Ne yapmalıyım? İşte en büyük problem burada. O zaman ne yapıyoruz? Hemen reklama geçelim. 100'den 250 amperlik bizim alifatörümüzü alıyoruz. Bu aküleri tek tek desülfe ederek hem sülfattan arındırıp hem de tam doyumlu şarjla tekrar panelimize yerleştirebiliyoruz. Ne zamana kadar? Biz bu aküyü ilk aldığımız, panele yerleştirdiğimiz günden itibaren ne kadar kullandıysak onun en az 1,5-2 katı kadar daha kullanabiliyoruz. Sonra ne oluyor? Usta bu bozuluyor mu? Hayır abicim. O zaman tekrar randımandan düştü. Biz tekrar alifatöre bağlıyoruz. Ne zaman? 6 ay sonra, 1 sene sonra bilemiyorum. Kullanıcıya bağlı. Tekrar yapıyoruz, tekrar kullanıyoruz. Ne zamana kadar? Onu ben bulamadım. 11 yıldır kullandığım aküler var. Kendim uğraşıyorum. Ben 11 yılına kefilim. Daha sonrasına Allah kerim. Orasını bilemiyoruz. Durumlar böyle arkadaşlar. Sormak istediğiniz soruları yazarsanız size geri dönmeye çalışacağım. Mustafa Can hoş geldin. Aleyküm selam. Akücü Hüseyin Usta demiş ki şarj dinamosu, marş dinamosu, akü plaka testi ve kaçak testi. Aynen öyle. Yani biz bu testleri yapmadan haybeye, otoelektrikçiye gidip yüksek amperajla bu akülerimiz yanmadı bile ise yakmayalım arkadaşlar. Yanmış akü kurtulmaz. Şişmiş akü kurtulmaz. Yani milyonda bir tane denk gelir. En önemli şeyi söyleyeceğim. Buraya kadar dinlediniz. Burada en önemli şeyi söyleyeceğim. Sevgili arkadaşlarım, Türkiye'de çok kişinin bilmediği, yani gerçekten bilmediği bir şey söyleyeceğim. Jel aküde su olmaz. Jel akünün içerisine saf su koyan varsa alifatör bile kurtarmaz, onu söylemiş olayım. Ne olur? Asitli su olur ama sadece ıslatma amacıyla. Hani biraz önce dedim ya, plakalar kurudu, iki tarafı birden, her tarafı bir cam filmi gibi oldu. İşte biz onu yumuşatma adına BOME'si yüksek asitli su kullanırız ve akünün amperajına göre de gramajı vardır. Öyle görünebilir bir su değil. Çok az, yani 1 santim, 2 santim ya da 3 santim, yani şırıngadan bahsediyorum. 10 miligram, 20 miligram ya da 30 miligram. En büyük akü atıyorum 200 amper bir aküden bahsedelim, jel aküden. Her bloğuna en fazla 50 miligram asitli su eklenir arkadaşlar. Sadece yumuşatma adına. Biz bu asitli suyu koyduktan sonra da en az 3-5 saat beklememiz gerekiyor. Yani biz asitli suyu koyduk, direkt hurra alifatöre takalım, biz bunu kurtaracağız. Hayır efendim, sakın yapmayın. O içerisindeki ıslaklık fazla enerjiden dolayı fazla bir akım aldığı zaman ne yapacak? O yanmamış olan bezleri yakacak. Sakın yapmayalım. Mustafa Köksal, Ali Ustam 100-200 amperden dedim, motosiklet aküsünde iş görür mü? İşte güzel bir soru. Sevgili arkadaşlarım, yine reklam gibi olacak. Şu alet 430. Yani 4 amperden 30 amperlik olan aküler için. Yani bu 60 amperi ya da 100 amperi yapmaz. Bu 4 amperden 30 amperlik aküler için. Bu da 45-100. Yani 45 amperden yukarıya 100 ampere kadar olan aküler için bu alifatör.
100 amperin üzerindeki aküler içinde bu. Ne yazıyor? 100, 250. Yani 100 amperden 250 ampere kadar bütün aküler için geçerli. Buna start stop, AGM, sulu, kuru, jel fark etmiyor. Yani bizim sadece amacımız amperaj. Bizde voltaj önemli değil. Örneğin 6 voltluk 240-250 amperlik aküleri de var. Genelde temizlik şirketleri kullanırlar. Büyük bir elektrik süpürgesi vardır. Bu 6 volt ama bizim aletimiz kurtarıyor. Onu da kurtarıyor yani. 6 volt veya 12 volt fark etmiyor. Akünün tek olması gerekiyor. Artık yeni akü almaya son. Neden son? Alifatör alırsanız alifatörle akülerinizi tekrar diriltip kullanabilirsiniz. Sadece bir kere mi? Hayır. 1,5-2 senede bir, en azından ben söylüyorum, senede bir vakti olan arkadaşlarım bisikletinden akülerini söküp tekrar canlandırabilir. Ve ben bu işi yapmak istiyorum diyen arkadaşlar da var. Arkadaşlar, bayilik de veriyorum. Bayilikte 15 tane alet veriyorum. Test cihazları veriyorum. Gelip birebir görüşmeler yapıyoruz. Reklamınızı yapıyoruz. Kendi şehrinizde bayi olma, dükkan açma ve para kazanmak isteyenler için. Onlarla ilgili de söylüyorum. Instagram adresinden telefon numarası bırakan herkese geri dönüyorum. Lütfen buradan tekrar edeyim. Günlük 100-150 kişiyle görüşüyorum. Ortalama 10-15 dakika, 20 dakika bazen. Bu 100 kişiden 90 tanesi boş konuşuyor. Lütfen boş konuşmayınız. Lütfen. Bu işi yapmak istiyorsanız başım gözüm üstüne. Beğenmemiş olabilirsiniz. Buyurun, kanalda hepsi var. İzleyin. Kanaatinizi tamam dediniz, ben istiyorum bu işi, o zaman buyurun gelin görüşelim, konuşalım. Herkes para kazansın. Sevgili arkadaşlarım, ben kimsenin vaktini almak istemiyorum. Her hafta cumartesi 9'da bu kanalda tekrar buluşmak üzere. Herkese ve herkesi